Rozen Nibeciğim seni mi bekleteceğim? Girelim yayına geçsin gitsin. Bugün zaten bu saatte başladım. Hiç de yayın yapasım yok. Çünkü gördüğüm en büyük haksızlıklardan biri bir meslektaşıma yapıldı. Yani korkunç bir şey bu. Ee, Bir spiker kızcağız çıkıyor kardeşim. Kedi köpek sevgisi, insanlık, doğa hakkında üç güzel şey söyledi diye işinden atılıyor. Ya TRT, biz senin vergini hiç izlemesek bile ki yıllardır izlemiyorum bak. Maaşımdan, emekli maaşımdan vergi diye doğal olarak kesip almıyor musun? Hayırdır? Sen bizim sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, beğendiğimiz insanları veya duymak istediğimiz sözleri sırf seninkiyle örtüşmüyor diye nasıl yayından kesiyorsun, alıyorsun? Kadın ne dedi sana kardeşim? Köpek annesi olur muymuş? Ben köpeğin emmisiyim, ebesiyim, akraba. Ya sana ne? Ya ben artık bazı insanlara köpek demeyi köpeğe hakaret olarak adlandırıyorum ya. Onların bir sadakati var, bir içgüdüsü var, bir şeyi var, bir duygusu var. Hata yapıyorlarsa, bir şeyler yapıyorlarsa bu hayvanlar hiç olmazsa dürtüleriyle yapıyor. Planlayıp da yapmıyor. İnsan kadar bilinçli, birbirine zarar veren, öldüren, üstelik orantısız güç kullanan, yemeyeceği hayvanın canına kıyan, giyebileceği şey varken kürk için bilmem ne yapan, vicdansız, bencil, para meraklısı, başkalarının muzdaripliğinden zevk alan varlık var mı ya? Sana ne? Kız ne demiş de işten atıyorsun ya? Biz buna nasıl sessiz kalacağız? TRT sen benim vergimle ayaktasın. Ratingin yok, bir şeyin yok. Tamam mı? Reklamın yok, oyun yok, buyun yok. Devlet kanalı olması kadar da saçma bir şey yok bizim üzerimizden geçinen. Rütük kadar işini yapmayan. Kardeş Müge Anlı diyorsunuz, Esra Erol diyorsunuz. Bak bir günde bir kızı görevden alıp atabiliyorsun. ATV'ye dişini niye geçiremedin bir halen? Kim kime kaymış, kim cesedi nerede bulmuş? Milleti salak yerine koyduğunuz programları seyrediyoruz. Çocuklarımıza şiddeti, vahşeti, ahlaksızlığı aşılayan programları seyrediyoruz. Kız, şu kız nerede? Arkadaşım, şu kız nerede yanlış bir kelime söylemiş? Bana şu kızın şurada bir yanlış cümlesi var desene sen. Allah aşkına ya. Yazıklar olsun. İsteyip de evlat sahibi olamayanların, bu yüreğinden taşan merhameti, sevgiyi bir çiçeğe veren, ağaca veren, patili canlara veren, kedisini köpeğini yüreği taşarak annem diye bağrına basan, koruyucu anne olan, evlat edinen ve o çocuğa yine annem diye seslenip bağrına basan, yüreği o şefkatle atan tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Allah henüz beni ve insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan tam 4 sene önce, tam da bir anneler günü sonrası kaybettim. Güzel kızım, başın sağ olsun. Allah senden razı olsun. Biz senden razıyız. Sana bunu eğer devlet yaptıysa 3 kuruş paraya seni akitle çalıştırıyordur. Bir şekilde de zorlukla girmişsindir oraya. Şimdi benim diyen liberal, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan, doğru düzgün bir kanalın bu kadına hemen iş vermesi lazım, bu kızcağızımıza. Bu kadın burada hangi cümleyi yanlış etti? Allah bana henüz evlat vermedi dedi. Ben de doğanın yarattığı, Allah'ın yarattığı dört ayaklı varlıkları canım gibi çocuğum gibi seviyorum, kolluyorum. Bir çiçeği, bak benim de her yanım çiçek böcek dolu yani her yanım. İki tane tavuğum vardı, süs tavuğu. Bahçede ve köyde yaşamama rağmen komşu attırdı dün. Verdik başkasına. Yani kendisi ama şimdi buradan car 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 oğluna kocasına bağırıyor. Ben onun ev kavgasını dinliyorum. Ama o benim tavuğumun gıdaklamasına, süs tavuğunu tahammül edemiyor. Böyle faşist bir insan topluluğuyuz biz ya. Şimdi bu kız ne söylemiş arkadaş? Bu ne söylemiş? Bu söylediğinin yanlış kısmı ne bu kızın? TRT zorla bizden vergi alıyorsun. Ben canım isterse sana vergi veririm. Tamam seni seyretmiyorum. Niye senin vergini veriyorum ya? İkincisi eşkıya filmi yayınlıyorsun. Mafya filmi yayınlıyorsun. Abuk subuk. Eskiden hiç olmazsa bir kültür sanatın vardı, o da yok. Seyredilir TRT'de, şunu da hiç kaçırmam dediğim bir tane dizin yok, filmin yok, haberin yok. Eskiden TRT Ajans diye bir şey vardı. Haberini seyrederdik, o yok. Tek duyduğumuz ona yasak, buna yasak, sosyal medyaya tak, o programa tak, bir tek ATV'ye tak ama. Yıllardır erteleyeceğim, öteleyeceğim, ittireceğim dediğin o kadın programlarında kaynım bize kaydıların, cesetlerin, ahlaksızlığın dibine vur.
Şu kızı bir günde atabiliyorsun. Kaldırsana ATV'deki programları bir günde. Yaptık yapıyoruz. Geldik geliyoruz. Cız. Kızarım ama yapmayın inşallah. Tütü tütü tütü. Yapsana hadi ya. Yap. Madem bu kadar muktedirsin. Niçin Rütük kalkıp da bir şey yapamıyorsun ya? Ya Samet, ister sev ister sevme, ben seni sevmiyorum, Allah'ın şuursuzu, biz ne diyoruz bu ne diyor. Sevme beni. Hallen gelmiş burada kısmetse olur diyor. Kısmetse olurdaki en doğru şey bendim. İyi ki de ben vardım. Ben olduğum için orada kavga dövüş çıkmadı. Çocuklar birbirine zarar vermedi. Hepsi beni çok sevdi. Her konuştuğum mantıklıydı. Odamda otururdum, söylemem gerekenleri söylerdim. İnandığım dışında da hiçbir şey söylemedim. Anladın mı? İyi ki de ben vardım. Benim yayını bıraktığım gün orada bir çocuk bir kaza geçirdi. Atar damarı kesildi. Ve olayın üstü kapatıldı. Sunucusuz yapmaya karar verdiler çünkü. Şimdi nereden nereye girdin? Şuursuz insan istemiyorum. Burada bir gidin. Bunu da baştan söylüyorum. Şimdi burada arkadaşlar bu kadını bir daha dinlemek istiyorum. Çok isteyip de evlat sahibi olamayanların, bu yüreğinden taşan merhameti, sevgiyi bir çiçeğe veren, ağaca veren, patili canlara veren, kedisini köpeğini yüreği taşarak annem diye bağrına basan, koruyucu anne olan, evlat edinen ve o çocuğa yine annem diye seslenip bağrına basan, yüreği o şefkatle atan tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan tam 4 sene önce, tam da bir anneler günü sonrası kaybettim. Hemen bu kıza bir iş bulunsun arkadaşlar. Yani sosyal, liberal, demokrat geçinen bütün kanallar, şu solcuyum diye geçinip birbirini kollayıp birbirine sürekli rant taşıyan kanallar var ya. Baronlar, onlar da kendi aralarında solun solu. Asıl sol dediğin, demokrat dediğin, Atatürkçü dediğin kanalların böyle insanlar etrafında birleşmesi lazım. Sadece hükümet kakalamak, kötülemek, sadece birbirinin kıçını kollamakla sol kanal olunmaz. Bu ülkedeki yaşayan normal, apolitik, ben apolitiyim kardeşim, ben yaşamama bakarım, tencereme bakarım, özgürlüğüme bakarım, konuşmama bakarım, konuşabilmeme, konuşturabilmeme bakarım. Sadece bunları sağlayabilen insanlardan bahsediyorum size. Normal hayat yani. Böyle bir kanal yok bu ülkede ya. Kimi gider hükümet poposu yalar, kimi gider solun bilmem nesine yapar. Yani bu nedir ya? Normal insan kanalı izleyemeyecek miyiz biz? Bir tane de ben abi ortadan gidiyorum. Haklı selim insanların kanalıyım. Ülkede hükümetler gelir geçer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakidir. Hükümet şu anda 100 yıllık Türkiye'de 100 tane değişmiş. Son 25 yılı aynı ama onu da halk seçmiş. Seçen halkına dön kız. Kızacaksan birine. Memnun değilsen hükümetten. Kendi halkına kız güzel kardeşim. Tamam mı? Sağa sola çemkirme. Senin halkın seçmiş. Bak ne insanlar var. Ondan sonra da gidip solda birleşip kendine rant kapısı arayacak kanallar yerine hiçbirine güvenim yok. Sürekli Özgür Özel dinlemekten zaten kulaklarım şey oldu. İşinden ben de oldum. Defalarca oldum. Önce haberden oldum. Sonra buradan oldum. İnşallah iş bulur değil. Bu gibi insanları kalkındıracak, destek verecek insanlar lazım. Herkes birbirine omuz verecek, iş verecek. Bununla sosyal demokrat olunur. Halk TV birbirini kolluyor. Daha önce çalıştığı, yanında çalıştığı, ince belli bardaktan rakı içtiği, işte gidip köy kahvelerinde memleket kurtardığı, yani komünist parayı bulana kadar bu ülkede. 2 lokma okumuşluğu olanlar da egodan geçilmiyor. O kanala geçiyor, o istifa ediyor. Bu kanala geçiyor, bu istifa ediyor. Sol kanal diye de bir şey yok. Rezalet yani. Sağ desen zaten ya insan hayvan seviyor, doğaya sevgisini yayında anlatıyor diye işten mi atılır bir arkadaş? Böyle bir ülkeye mi düştük biz ya? Bir de garip insanlar türedi. Ben bu ülkede yaşamıyorum galiba. Namusuyla çalışmaktan vazgeçirecekler insanı biliyor musunuz? Ulan diyecekler 9-6 biz ne yapıyoruz? Bu yaşında bile lanet olsun diyecekler yani şey yapacaklar bak. Şöyle insanlar türedi ev gezmesi yapıyorlar bunlar Instagram'da sürekli. O evlerde içilen bir tane şöyle fincan bardak ne alsa kardeşim. Bakıyorum meraklısıyım ben bu antikadan gelen bir merakım. Abi 5.000 lira bir fincan, 10.000 lira tabağın teki takımı değil. 10.000 lira o servis tabağı, 20.000 lira o sunduğun bilmem
parayı nereden buluyorsunuz? Bu evlerde nasıl oturuyorsunuz siz ya? Ne iş yapıyorsunuz? Türkçe konuşamıyorsunuz daha ya siz. Nereden çıktınız bu görgüsüzce, bir de evlerinizi açıyorsunuz? Verelim bir tane. Hadi o zaman başlıyoruz. Lezzetli yöresel yemekler tadacağız bugün. Burası da benim evim gibi bol aynalı, bol ışıltılı bir ev. Şık bir oturma odası göstermek istiyorum. Burası salon mu, oturma odası mı anlamayacaksınız bile. Burada bir de keyif balkonu var. En beğenilen bölümlere götürmek istiyorum. Salon detaylarına birlikte bakacağız. O kadar özenilmiş bir ev ki burası. Gezmesi çok keyifli. Yorumlarınızı bekliyorum. Her köşesi ışıl ışıl. Özellikle halı detaylarını göstermek istiyorum. Onlar da Fendi'dendi. Detaylarında da arkadaşım çok sevilen bir markanın tabaklarını kullanmıştı. Köfteler, kuru dolmalar eşliğinde bugün diyeti bir kenara attık. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Burada da içli köftemiz kızarıyor. Hadi biz de evin detaylarını gezmeye devam edelim. Kendime göre bu evin mimarı Arapmış. Gelin bir de şöyle hamamlı olan banyosuna bakalım. Merakla beklenen kısım her zaman mutfak oluyor. Gayet geniş oturma alanı olan bir mutfaktı burası. Şık detaylar, açık renkler, koyu renkler bir arada kullanılmıştı. Siz böyle bir oturma alanı tercih eder miydiniz mutfakta? Burası da kahve köşesi. Gelin bir de çekmece içlerine bakalım. Baştan söyleyeyim, çekmece içleri çok düzenliydi. Ayrıca bu zevkli arkadaşımın aksesuar sayfası var. Onu da aşağıya etiketliyor. Yani ne zevkli arkadaşın, country beyaz dolapların yanına kadife kumaştan şey yaptırmış ya. Makam koltuğu yaptırmış. Buna mı zevk diyorsun abi? Rustik mutfağın sen ruhunu mahvetmiş. Mutfak ağlıyor anasını satayım ya. Alın abi, bu paralar nereden geliyor? Bak, bu bacım da birine böyle bir sunumlar yapıyor. Biri gidiyor ne bileyim, esprisini yapmıştım ya ben Instagram'da. Zevk evi terk etmiş, kapıdan kaçmış. Biri gidiyor kardeşim, e, ne bileyim, 3 havuzu 5 hamamı bir. İşiniz ne, siz neyle para kazanıyorsunuz ya? Biz kira ödeyemiyoruz. Ne yapıyorsunuz ya? Meşguliyetle bunları böyle ağırlıyorsunuz, insanları buralarda bu tabak çanaklarla ya. Demiyordunuz. İlk yok, mis gibi oldu bile. Bir de size ayırdıklarımı gördünüz mü? İşte buradalar. Siz hop diye görüyorsunuz ama benim saatlerimi alıyor. Hadi gelin festivalden aldıklarımı ve son alışverişlerime birlikte bakalım. Şık bir stand ve daha öncesinde alıp kırdığım çapraz ayaklı cam vazo. Sıradaki ev gezmemiz için biliyorsunuz taklitlerimiz de çok türedi. Ev hediyem. Ve aldığım şöyle Amerikan servisleri ve masa örtüsü. Bunlar da kahve köşemin yeni yastıkları. Bence çok şık olacaklar. Orası bayağı bir renksiz çünkü. Kol detayına bayıldığım incecik bir triko almıştım. Şöyle lacivert renkte. Şöyle ithal bir takım tercih etmiştim. Ben bu tarz parçaları çok seviyorum. Size de bol bol öneride bulunuyorum. Tam ben diyeceğim şeyler. Şurada bir jin var burada. Bunu çok kullanacağımı düşünüyorum bu havalarda. Dağınıklığı birlikte bitirdik. Sıra burada. Kısa bir mola verip direkt kahve içmeye geçiyorum. Arkadaşlar, bütün Instagram bunlardan geçilmiyor. Bunlar ne yer ne içer. Bunların hepsi ev hanımı. Bunların hepsi ev hanımı, ama hangi evin hanımı? Kim karısına evine, yani ne bileyim, bir ülkede bunlardan 3 tane olur, 5 tane olur. Her şehirde bunlardan 15 tane olur. Bu kadar zengin varken biz niye ağlıyoruz? Bu ülke niye ağlıyor? Kim niye fakirim diyor? Yani böyle bir jet set yaşantı dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok Instagram'ı sallayacak kadar olmaz. Ben Japonya alışverişimden geldim. Bakın neler getirdim diyor. Kadın bir çantayı açıyor. 1,5 milyonluk alışveriş var içinde. Mutfağımı yeniledim diyor. Kadın bir dolabı açıyor. Herhalde az önceki beyaz mutfak herhalde binanın kendisinde vardı. Çünkü gayet böyle country tarzı normal bir beyaz mutfaktı. Kadın yanına kadife koltuklar, püsküllü kadife, saray, yani bu ne denir? Padişahın oturduğu yere. O tip bir şeyler döşemiş. Bunlar nedir ya? Nereden geliyor bu paralar? Bunları bir soruştursanıza. Allah'ınızı severseniz. Bir tabağa 20 bin lira, ona 30 bin lira, şuna 500 bin lira verecek parayı bunlar nereden buluyor? Bu şöhretli olmaz, bu sahneli olmaz, bu yani Instagram bunlardan geçilmiyor. Gencecik kızlara bakıyorsun. Ben şimdi en son Kore seyahatimde güzellik olarak şu parfümü aldım, o parfümü bıraktım, bunu aldım, bunu aldım. Bir bakıyorsun abi, 24 parfüm almış. Parfümün ortalaması 10 bin lira. Sende çeyrek milyarlık parfüm var ya. Çeyrek milyarlık parfüm var. Ben bu para pul işlerini bu ülkede hiçbir şekilde çözemedim artık. Ben bu görgüsüzlüğün vardığı noktayı çözemedim. İnsanların başarılarının parayla ölçüldüğü. Başarı para demek yani. Ben burada 10 kitap yazayım, Pulitzer alayım. Param yoksa 5 para etmem. Başarı para demek, ama para da senin eğitiminle, sevilmenle, saygı duyulmanla, yaptığın işlerle doğru orantılı değil.
Bir ATV denilen kanal var. Her türlü ahlaksız gündüz ortamızda, gözümüzde pedofiliden tut da kadın erkek kayın, ensest ilişkiden çık da cesetler havada uçuşuyor. Hiçbir şey yapılamıyor kardeşim. Sunucularına laf etmiyorum. Gece sunsunlar, bir şey yapsınlar. Ama bir kızcağız, köpekleri seviyorum. Benim gibi de bir sürü insan var. Kedilerim var benim. Hayvan çiçek sevmek ne güzel. O çiçek böcek ot dedi diye bir günde işten kovuluyor. Ya madem böyle bir sizin şeyiniz var, reaksiyon verebilecek imkanınız var, bu kadar hızlısınız, yapsanıza diğer şeyleri de önlem alsanıza. Bir ülkenin radyo ve televizyonu politik olarak, yani radyo televizyon kurumu çıkardığı milletvekili sayısına göre üyelerle yönetiliyor. Yani çok mutasipse çok mutasip olacak bizim kanallar. Az mutasipse az mutasip. Öyleyken böyle. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Seyredilir bir tane şey bırakmadınız. Uras Kaygılaroğulları'nın Ömrüm dediği o diziyi seviyormuş millet. Vallahi 10 bölümünü seyrettim. Ya bir bölümünü seyrettim, 10 bölüm atladım. 13. bölümde hiçbir şey kaçırmamıştım. Adam sevimli ve iyi oyuncu. Eyvallah, ben zaten onu çok beğenirdim. Fakat dediğim gibi akli dengesi bozuk stilistler. Kıçının hizasında mini etek giyen mafya anası en yakın şeyini adamına sarkıyor. O ona ya bir tane de ahlak, içerik, BBC dizilerinin gözünü yiyeyim ben ya. Yani erotizm ve sapkınlık ve üçlü ilişki olmadan, aşk üçgeni olmadan dizi mi olmuyor bu ülkede ya? İçerik mi üretemiyorsunuz siz ya? Yazıklar olsun hepinize ya. Ben bat yani. Reklam arasında dizi seyretmek ayrı. 3 saat bandır bandır ayrı. Embesil yerine koymak. Ben şimdi yabancı dizi seyrediyorum. İnan 10 dakika mutfağa gitsem başa alıyorum. Çünkü harbiden çok önemli bir şey kaçırmış oluyorum yani. Konuyu kaçırmış oluyorum. 10 bölüm atladım diyorum, aynı yerdeyim ya. Şu yeraltı dizisinde. Fakat anlamadığım en cahil tabaka da bunu seyrediyor. Benim eve yardıma gelen kişilerden bir tanesinin okuma yazması yok. O da seyrediyor. Annemin arkadaşı da seyrediyor canım. Bu nasıl bir şey ya? Yani varoşluk damarımızda mı, kanımızda mı yani? Nedir ya? Ciddi söylüyorum ya. Anlayamadığım şeyler var benim bu ülkede. Bir, kimilerindeki paranın nereden geldiği. Bunu hiç anlayamıyorum. İki, bu kadar göstere göstere bir şeyler yapıp da neden vergiyi biz otomatik cebimizde? Ben şurada 1.000 lira vergi kaçırsam birice IBAN'ıma 2.000 lira atsa ay ne olacak diye korkarken millet milyonları kürekliyor. Yani hakikaten bu gençler niye fenomen olmak istiyor? Çok iyi anlıyorum. Hak, hukuk, adalet kalmamış. Kolay para kalmış. Ya bir tane işte seni şöyle evlerde yaşatacak. Aşk İsteyip de evlat sahibi güzel kızımız, bir dakika şunu vereyim. Bir fit check yapalım ve hediyemin güzelliğine bakar mısın? Hermes hediyeler götürüyor kardeşim. Hermes'in sen hediyesi ne kadar? Yani Şunların güzelliklerine bakar not ediyorsun. Ben Hermes'in o tabaklar ne kadar Villoreyen boş. Almaya kalksak ne olacağız yani? Kime özendiriyorsun? Sosyal medya bir akım değil midir? Bende olmayan ağzımın suyu aktırma akımı mıdır? Kim artık çalışır da kira ödemeye kalkar? Burada bu çeşmeye geliyorsun. Yemin ediyorum aylığı 150-200 binden ucuz ev yok. Aylık da vermiyorlar, yıllık kiralık. Bu rezalet nereden geliyor? Siz kimsiniz ulan? Yıllık kiralık mortgage sistemidir. Bana sen evinden parça mı veriyorsun da yıllık kiralık istiyorsun? Buna niye kimse dur demiyor? Kimin kimden yıllık kirasını peşin alma hakkı var arkadaşım? Ben ev sahibi olurum o zaman. Ama devlet bana öyle bir hak tanımıyor ki. Ben yıllık vereceğim kirayı devlete versem 20 sene sonra şu evde otursam gibi bir lüksüm yok ki. Hadi bakalım kuraya. Toki çıksın bize. Çekelim, çıkmadı. Bay. Böyle bir ev sahibi yapma yöntemi olur mu? Sen eski sanatçın, emeklin, çocuğuna tek başına bakan anan, evladın ev sahibi olamasın. O sahibi olamasın. Bu kurayla çıktı bana. Oğlum sen gir bu senede kuraya. Belki sana da çıkar. Ya ne yapıyorsunuz ya? Bu kadar halkını korumayan, bu kadar Anadolu toprağında Avrupa koklayarak yaşayan, bu kadar özenti millet görmedim. Madem o kadar gelenekselsin kardeşim, tamam mı? Hermesler, Villoriboşlarla uğraşacağına git İznik'ten çiniyle döş evini ya. Yani saçma sapan bir kültürün içerisinde eriyip kayboluyoruz. Yazıklar olsun.
Ve ben bu fenomenlerin gerçekten bu parayı nereden bulduğu gitsin sorulsun. Bak arkadaş, şurada YouTube'da 3 kuruş para kazanıyoruz. %2'sini bu paranın Google alıyor ki hizmetin %98'ini Google sağlıyor. Devlet 18'ini alıyor. Direkt otomatik yattığı hesapta. Ne sağladın bana? İnternete de ayrı para veriyorum. Ona da ayrı para veriyorum. Buna da ayrı para veriyorum. Tam olarak ne sağlandı bana şu anda yani? Altyapıyı sağlayan Google %2 mi alırken şurada %18 mi neden acaba şey alıyor Türkiye Cumhuriyeti vergi olarak? Sana ne kalıyor ulan? Yani çalışanın hakkını öyle bir veriyorlar ki bu ülkede tepesine vura vura ya. Esasın bilgisi kalksın. Şurada bir kadın arkadaş, görgüsüzler, madem bu kadar milliyetçisiniz gidip de Hermes'e diye götürmeyin birbirinize. Gidip de çoluğunuzu çocuğunuzu yurt dışında okutmayın. Gidip de Villeroy and Bosch fincan kullanmayın. İznikçinizi alın. Gidin Antep'ten Bakırta'da Sini ne yapıyoruz? Dayanamadık. Biz kuru dolmalarımızı yaptık Villeroy Bosch'un üstüne. Yap abicim, Antep'ten al Sini'ni onun üzerine yap ya. Vardı ya alıştığınız. Onun üzerine yap güzel kardeşim. Yani insanlara ayrımcılığı bundan sonra ben de eğitim, başarı, dünya görgüsü, gezip görmeyle ilgili yapacağım. Parası olan madem düdüğü çalıyor. Böyle bir dünya, böyle bir devir var mı ya? Köpeğime ister evladım derim, ister anam derim, ister babam derim, ister mirasımı köpeğime bırakırım. Kime ne? Yani kadın hayvan severim, kedisi, köpek, çiçek severim dedi diye işinden atılır mı ya? İnanamıyorum ben ya vallahi. Her gün yayın yaparken başka bir moral bozukluğu. Eğer bazı konuları da içselleştiriyorsan, yani ulan nereden nereye geldik diyorsan, TRT'nin şu geldiği hale var. Ben vergi vermek istemiyorum TRT'ye. Zorla kesmeyin benim maaşımdan TRT'ye vergi. Hak etmiyor yani. Şu kızı işten attığı için TRT benim maaşımın namusumla kazandığım, yıllardır çalıştığım, şu boynumu büken, şu benim başımı döndüren, şu oramı buramı ağrıtmama neden olan, yıllarımı verdiğim mesleğimle kazandığım emekli maaşımdan hiçbir vergiyi TRT hak etmiyor arkadaş. Vermek istemiyorum ya. Bu insanları işten atıyorsa. Şu YouTube'u yaparken bile tir tir titriyor insan. Ay bu kapatılacak mı? Ay ne zaman hapse mi girecek? Ay kimin şeyine kış dedik. Bütün millet burada ensest veriyor, pedofili veriyor, ceset veriyor. Oturup abi yalı alıyorlar. Yalı ya. Müge Anlı yalıda oturuyor. Aynı işi başka türlü yapan bilmem kaç kişi kıçının üzerinde oturuyor, işsiz kalıyor. Bu nedir ya? Ben mecbur muyum TRT'nin reytingsizliğini kapamaya? Benim gibi düşünen bir insan konuştu diye işten atılıyor orada ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bak kadın da tabağa takmış, gitmemiş o tavuklar. Tavuklar gitti gitti, nerede tavuk? Tabağa takmış. Arka bahçeden ses geliyor, o benim tabağa takmış. Hay Allah'ım yarabbim ya Resulallah, nelere kaldık ya. İşte böyle, bu halk böyle. Gördünüz mü, bu halk böyle. Hayvan sevmeyen insanın az önce kocasına ve çocuğuna bağırışını duyacaktınız. Tavuk gitmemiş ama sen duruyorsun maalesef burada ya. Yani keşke tavuk kalaydı, sen gideydin, sabahtan beri kocanla çocuğunla kavga ediyorsun. Ben dinliyorum, sinirlerim geriliyor. Bak arkada bir şey ötüyor, hayvan ötüyor, ona bağırıyor. Onu benim bahçemde sanıyor. Bu ülke hakkında söylenecek çok az şey var artık ya. Hakikaten dağın başına çıkmak gerekiyor. Hakikaten dağın başında yaşamak gerekiyor. Yani millet sebze alamıyor ama kuru dolma yapıyor. Yani klasik Antep yemeğini yapıyor. Al sininde yap ya. Bırak sen Fransız markalarını. Çok sıkıldım valla. Bazen diyorsunuz ya, yayına gel bozağım gel. Görsünler beni, görsünler seni, görsünler beni. Bundan çok kimse sevmedi. Benim köpeklerim arasında da beni en çok seven bu. Ne batırdın? Diken mi batırdın kendine? Bu uyurken sana batmıyor ama. Ay manyak. Bu en yaramaz. Bu şişko bir de. Bu da bir şişko. Bir şişko, bir yemeğe düşkün. Koca kıçından kanepeye sıçrayamayan tek kişi. Ve ne yapıyor? Barbaros da çok piyasa oldu. Bu da ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi yatağa sıçrayamıyor ya. Yatak merdivenlerin dibinde. Merdivene kadar çıkıyor. Kendini bonk diye atıyor yatağa.
Yatağa çıkamayacak kadar kıçı büyük çünkü bak. Yatağa çıkamayacak kadar kıçı büyük. Teyzeleri bunun. Oh, huyu da iyidir. Çok aşık bana. En aşık bu. Diğerleri bu kadar aşık değil. Bu çok aşık. Allah sana uzun ömürler versin inşallah. Sağlık versin. Artık bu herhalde benim son tur. Birlikte ölürüz onlarla. Allah onlara ve bana normal bir ömür verirse. Acılarını da göstermesin bu sefer, artık yeter. Bu beni en çok seven bu. Delikanlı bu, böyle bir şey. Bir tane küçük prensesim var. Onu ne zaman elime alsam diğerleri saldırıyor. Onun sevilme şansı yok. O dayak yiyor her sevildiğinde. Geçen bir sevdim diye köşeye çekmişler. Üçü birden dövüyordu onu. Çok seviyorum hayvanları. Anadan da öteyim ya. Her şeyleriyim ben. Anadan da öteyim. Bak, anamı ben bıraktım başka şehirde. Ben onların anasından öteyim. Neden biliyor musun? Ben yemek verirsem yaşıyorlar. Bir tek beni görüyorlar. Benim verdiğim suya muhtaçlar. Canları, sağlıkları bana bağlı. Ben onların her şeyiyim. Anasıyım, babasıyım, arkadaşıyım, kardeşiyim. Eline baktıkları, gözüne baktıkları, yüzüne baktıkları, muhtaç olduğu insanım. Ben onların her şeyiyim. Onlar da benim her şeyim. Burada yalnızlığımı alan, bana neşe veren, sıcaklık veren, eve koşturarak gelmeme sebep olan, bir canları acısa gözümden yaş damladı, benim gözümden yaş damlarken koşup gözümdeki yaşı yalayan, ben öksürürken gelip benim boynuma sarılan, hapşırdığımda bana bir şey mi oluyor diye panik olup benim kanepeme sıçrayan. Ben onlar için anadan çok öteyim. Onlar da benim için ailemin bireyleri ya. Size ne lan? Size ne? Ah, köpeğimin derdi sana düştü. Millet sapık sever. Millet ölü sever. Çocuk sever. Bilmem neyi sever. Laf yok, hayvan sevdik. Dert oldu millete ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Beni hayvanlarım kadar şu dünyada ne kocam sevdi, ne evlat olsak hayvanımın beni sevdiği kadar severdi. 16 yaşına gelince aklı karı kıza ya da oğlana kayardı. 18'ine gelince o üniversiteye giderdi. Eli para tutunca da bayramlarda arardı yani. Evlat dediğinde bu. Bizim ilişkilerimiz, hayvan sevmemiz yani ne insanların işten atılmasına sebep oluyor. Böyle bir ülke mi olduk ya? Böyle bir ülke mi olduk biz? Bir canlı senin ağzına bakıyor. Ben bugün bana bir şey olsa şu evde ölsem kalsam. Bunlar aç kalır, ölür be. Her şeysin sen, onların anası bile değil. Yazıklar olsun ya. Vallahi ben ait hissetmiyorum artık buraya. Hakikaten ait hissetmiyorum. Küçük Adam'da İngilizce yayın yapmaya başlayacağım. Bu kadar takipçiyle ben yurt dışında bir halt iyi olsaydım adamdım ya. Bu kadar içerikle ve içtenlikle ve yeni bulduğum stillerle şu memlekette masaya oyuncak koyan da benim. Şu memlekette ilk yönetmeniyle atışarak yayın yapan da benim. Ekranın arkasını öne taşıyan, samimiyeti kuran da benim. Bir sürü şeyin ilki oldum. Hiçbir halt olamadım. Bundan sonra küçük kanalımda yabancı dilde yayın yapacağım. İngilizce iyi kötü fark etmez. Aksanlı değil hiç fark etmez arkadaş. Anlayanına yapacağım. Instagram'da da öyle yapacağım. Madem buraya az veya çok geliyoruz, belki yerimizi buluruz ya. Kendimi ihanete uğramış hissediyorum. Bir insan hayvan sevgisini anlattı diye işten atılır mı kardeşim? Kendi işten atılmalarım zincirini geçtim zaten yani. Ekrandakilerin kalitesini görüyorsunuz zaten. Ne üzerine yapayım Menan, sen söyle. Bu kanalda Türkçe yapacağım sizlerle, sizleri sevdiğim için. Instagram'da hiç yokum. Bunlar var. Elime geldiler. Ürünü kodum. Bunu bildim. Bunu yaptım. İçerik üretemediğim için yokum. Kıçımı göstermekten hoşlanmadığım için yokum. Ya dün bir arkadaşla bir ufak tekneye bindik, balık tutacağız. Yemin ediyorum ya, bir insan orada zevk almayı bırakıp 3 saat kendini mi çeker ya? Instagram'da da yaşamayı tercih ettiğim için yokum. Instagram'da da içerik üreteceğim yani. Instagram'da da içerik üreteceğim. Mutluluk kampı yapıyorum. Gelin. Gelin, her şeye rağmen nasıl yaşanır görmek istiyorsanız 16-19 Mayıs Alaçatı.
Çok güzel bir otelde yapıyoruz. 2 kişi kalabilirsiniz bir odada, tek kişi de kalabilirsiniz. Akşam yemekleri burada acayip pahalı oldu. Bak, yemek sepetinden söylesem 1000-1500 liraya çıkıyorsun bak. Anormal pahalı oldu akşam yemekleri. Şöyle söyleyeyim size. Akşam yemeği dahil, kahvaltı dahil, çay kahve dahil çok uygun bir fiyata. Ben dahil, başka hocalarımız da gelecek. Nefes, meditasyon. Çok daha böyle güzel vakit geçireceksiniz. 16 tabak gelin buraya. Ben sizi alırım. İkinci video YouTube kanalımda yaparım. 19'u akşamı da çıkarsınız. Havuzunuza girersiniz. Denize gideriz. Yeriz, içeriz, sohbet ederiz, eğleniriz. Mutluluk kamplarım başlıyor. 16 Mayıs'ta ilki, 19 Mayıs çıkış. 3 gece 4 gün. Bekliyorum. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Türkiye ile sınırı kalmayacağım zaten artık. İngilizce kanalın adı da ne olacak bilmiyorum. Soft Power olsun mu? Yumuşak güç. Yani her şey olabilir. Bakarız. Yapacağım ama hemen bugün yapacağım. Karar verdim, yaparım ben. Ayon'a da bekliyorum. Mutlaka bekliyorum. Çünkü Ayon'da benim gibi düşünen insanlarla karşılıklı konuşup dost olmayı seviyorum. Şurada formu doldurun. Ben direkt kendim arıyorum. Sizinle tanışmak istiyorum çünkü. Burası. Giren ve gerçekten buradan faydalanan bir sürü insan var. Sizlerin de onların aralarında olmalarını isterim. Eğer benim gibi düşünüyorsanız, eğer bende bir ortak nokta görüyorsanız, eğer bana destek olmak, birbirimize destek olmamızı istiyorsanız, sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Neden bazı günler içimden yayın yapmak gelmediğini de anlamanızı istiyorum. Benim bu kanalda yaptığım yayın, onun kıçı, bunun selüliti, bunun dantel donu değil. Bunların içerisinden çıkardığımız bir sosyal mesaj, sosyolojik bir mesaj aslında. Magazin anlamını ben öyle görüyorum. Yani nelere gülüyoruz? Toplum olarak neyiz? Nerede duruyoruz? Neleri seviyoruz? Kimleri sevmiyoruz? Nasıl olmalıyız? Nerede dengesiziz? Nerede tutarlıyız? Bunların tespiti için bu magazin işini yapıyorum. Bir de zamanında haber yaptırmadıkları için. Sizleri çok seviyorum. Ayon'a bekliyorum. Orada daha rahat sohbet, eğitim, kültür, kişisel gelişim üzerine daha mutlu sohbetler yapacağımıza inanıyorum. Sevgi ve saygıyla kalın efendim. Hoşça kalın. Abonelik ve beğeni istiyorum burada güçlü olmak adına. Bay bay.